Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda istiridye model bir büstiyer çalışacağım. Öncelikli olarak kupların yapımı, alt kısmında güzel bir model eklemesi yapacağım. Orta kısmın birleştirilmesi, kol ve omuz askıları ve tüm detaylarıyla braletin yapımını birlikte adım adım çalışacağız. 2,5 milimetre tığ kullanacağım. Mısır pamuğundan bir ipim var. Mat bir iplik. Kalınlığı bakın bu şekilde. Öncelikli olarak sihirli halkamla yapıma başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Ve 11 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 zincirle birlikte toplam 12 tane ikili trabzanım olacak. Başlangıçta zor gibi görünse de yine yapımı kolay bir model. Arttırmalara dikkat ettikten sonra çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz ve herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir model. İpimi biraz sıkıştırıyorum ve trabzanlarımı tamamlıyorum. Toplam trabzan sayım dediğim gibi 12 olacak. En son ipimi sıkıştırıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma ip doluyorum ve ilk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan daha örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Sonraki boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan örüyorum. Yani V şekilleri oluşturuyorum. Aralarda da tığ önden ve arkadan her sırada batacağım. Bir tane trabzanım oluyor. Burada ikisinin arasında da birer zincir çekebilirsiniz. Yani bir trabzan yapıp bir zincir çekip diğer boşlukta da bir trabzan, bir zincir, yine bir trabzan şeklinde devam edebilirsiniz. Yani boşluklarımızın bir tanesinde tek trabzan oluyor. Takip eden boşluğumuzda aynı boşluğa 2 tane trabzan, arasına bir tane zincir çekiyoruz. Son V şeklimi de yapıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum, bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Son boşluğuma da bir tane ikili trabzan örüyorum. İlk sıramı tamamlamış oluyorum böylece. Toplam 5 tane V şeklim oluştu. Aralarda da birer tane tek trabzanım var. Yeni sırama 3 zincirle başlıyorum. Modeli çeviriyorum. İlk V şeklimin içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum araya. Ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arttırmaları hep bu noktadan yapacağız. Tığıma ipimi doluyorum. Arada tek bir trabzanım vardı. Buna tığımı önden batıp yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. İkinci V şeklimin ortasına batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yine örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aradaki tek trabzana tığ önden batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki V şekline yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Tek trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Sıradaki V şeklime yine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yine tek trabzanıma geldim. Tığ önden batıyorum.
Bir tane ikili trabzan örüyorum. Son V şeklime 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. En son 4 zincirlik bir kısmım vardı. Bunun üzerine direkt batarak ikili trabzan örüyorum. Ve bakın şeklim böyle oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. Yeni sırama başlıyorum. Şimdi 2 tane trabzanım direkt ortaya değil, ortanın bir yanındaki tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Orta boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı orta boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden tepe noktasına da yine bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 olan trabzan sayımı bu sırada 3'e çıkartmış oluyorum. Yandaki tekli trabzanı az önce önden batmıştık. Şimdi görüntü aynı olması için bu sefer trabzanın üzerine arkadan batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doladım. Boşluğun hemen yanındaki tepe noktasına battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluğun içerisine battım. 2 tane ikili trabzan örüp bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doluyorum. Yandaki tek trabzana tığ arkadan batıp yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu sırayı sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. En köşedeki 3 zincirin üstüne yine batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Ve boşluğun yine yan taraftaki tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Hemen yandaki boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doluyorum. Ve tek kalan trabzana yine önden batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu sırada da orta kısımlardaki sayım 3. Bir tane trabzan tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. 2 tanesini de ara boşlukta bir zincir çektiğimiz kısma batıp örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum yine. Boşluğa 2 tane ikili trabzan. Takip eden tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüyorum. Ve aradaki bir trabzana da yine önden batıp trabzan örüyorum. 3 zincirle yeni sırama başladım. Bu sırada 2 tane trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. 2 tane de boşluğa trabzan yapıyorum. Yani 3'ten sayıyı 4'e çıkartıyorum. Araya yine bir zincir çektim. Boşluğuma 2 tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden ilk boşluğa bir tane ikili trabzan. İkinci tepe boşluğuma bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığma ipimi doluyorum. Ve arada kalan tek trabzana tığ arkadan batıp trabzan örüyorum. 2 tane trabzanların üzerine ikili trabzan örüyorum. 2 tane ara boşluğa trabzan örüyorum. Toplam trabzan sayım dediğim gibi 4. Arada bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan. Boşluğa 2 tane ikili trabzan. Trabzanların üzerine örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırayı bitirdikten sonra dörtlü trabzan grubu olan sıram toplam 4 tane olacak. Yani 3 sıra daha aynı sıradan öreceğim. Ve bunu tamamlayalım. Son şekil olarak görelim. Bakın bir tane 2 trabzan ördüm. 2 sıra 3 trabzan ördüm. 4 sırada 4 trabzan ördüm. Aralarda 3 zincirle yeni sırama başlıyorum. Şimdi burada 3 tane tepe noktasına birer tane trabzan öreceğim. Yani 3 artı 2 toplam 5 trabzanım olacak.
Boşluklarda her daim 2 artı 2 trabzanım oluyor. Arttırmaları yanlara doğru devam ediyorum. 3 trabzanımı ördüm. Boşluğa 2 tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Boşluğa yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Takip eden tepe noktalarına 3 tane daha ikili trabzan ekliyorum. 5 artı 5 toplam 10 tane trabzan olmuş oluyor burada. Ortadaki trabzanda yine tığımı arkadan batıp örüyorum. Tığımı doladım, ilk boşluğu atladım. İkinci boşluktan başlayarak 1, 2, 3 tane ikili trabzan ördüm. Orta boşluğa geldim. 1, 2 tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa 1, 2 tane ikili trabzan ördüm. Takip eden tepe noktalarına 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan ördüm. Tığımı arkadan battım. Aradaki trabzan grubumu da bu şekilde örmüş oldum. Beşli trabzan, 5 artı 5 olan trabzan sıramdan da yine toplam 4 tane öreceğim. Yani bu sıradan sonra 3 sıra daha örüp kupumu burada bitireceğim. Biraz daha uzun olsun isterseniz ya da kupu biraz büyütmek isterseniz altılı sıralarda devam edebilirsiniz. Ölçerek burada devam etmenizi öneriyorum. Bir zincir çekerek bakın şu şekilde her bir trabzana ipi arkadan doluyorum ve sık iğneler örüyorum. Benim burada 5 tane trabzanım vardı. İpi tığımı arkadan dolayıp alarak 5 tane sık iğne örüyorum burada. Buraya direkt düz sık iğne de geçebilirsiniz. Ara boşluğa geldim. Bir zincir çektim. Karşı tarafa geçtim. Buradaki 5 tane trabzanın üzerinden de yine tığı arkadan dolayıp 5 tane toplam sık iğne örüyorum. Aradaki tek trabzana bir tane sık iğne örüyorum ve ikinci beşli trabzan grubuma geldim. Yine 5 tane sık iğne örüyorum. Tığımı arkadan doluyorum her seferinde. Orta noktaya geldiğimde bir zincir çekiyorum ve devamında yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar geldim ben. Son 5 sık iğnemi yapıyorum. Ve başlangıçtaki 3 zincirlik kısmım vardı. Buraya geldiğimde zincir boşluğun içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. Takip eden yine zincir boşluğun içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. Takip eden zincir boşluğun içerisine 3 tane sık iğne örüyorum. Kupun altına kadar boşlukların her birine bu şekilde 3'er tane sık iğne örerek devam ediyorum. Hiçbir boşluk atlamıyorum. Aralarda zincirim yok. Sadece sık iğneler. Her bir 3 zincirlik boşluğun içerisine 3'er tane sık iğne yapıyorum. Ta ki ilk sık iğne yaptığım noktaya kadar aynı sayılarla devam edeceğim. Yani ortada bir boşluğum var. Boşluğa tek sık iğne öreceğim. Sağına ve soluna 3'er tane sık iğne öreceğim. Ve karşı kanatta da yine aynı şekilde 3'er sık iğnemi öreceğim. İlk boşluğuma geldim. İlmek kaydırdım ve bir zincirle ipimi sabitledim. Buradan ipimi kopartacağım artık. İkinci kupumu öreceğim. Ve ikinci kuptan birleştirmeye geçelim. 3 zincir çekiyorum. Karşı kupta aynı boşluğu tespit ediyorum ve oraya ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çektim. Yan tarafa doğru 2 tane daha ilmek kaydırıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Ve burada çektiğim 3 zincirin üzerine 3 tane ikili trabzan örerek birleştirmeme başlıyorum.
Burada ilk başta dikkat edeceğiniz şey kupları kaydırmamak. Yani biri ters biri düz durmaması. İlk sırayı yaptıktan sonra zaten herhangi bir sorun yaşamazsınız. 2 tane boşluk sayıyorum. İkinci boşluğa ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Burada yeni sıramı ve arttırmamı yapacağım. Tığma ipimi direkt doluyorum. Tepe boşluklarım oluştu zaten. Tepe boşluklarıma 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane boşluk sayıyorum. İkinci boşluğumun içerisine ilmek kaydırıyorum. Yine yukarı doğru 2 tane ilmek kaydırıyorum. Örgüyü çevirdim. Tığma ipimi doladım. Ve yine ilk boşluktan başlayıp bu sırada artık 5 tane trabzanım var. Her bir boşluğa birer tane, toplam 5 tane ikili trabzan örüyorum. Beşinci trabzanı yaptıktan sonra yine aynı şekilde ikinci boşluğun içerisine ilmeğimi kaydıracağım. Yukarı doğru 2 tane daha ilmek kaydırma yapıp tığma ipimi dolayıp bu sırada artık 6 tane ikili trabzan öreceğim. Her sırada birer tane trabzan artıyor. 3 ile başladık. 6 tane trabzana arttırdık. İkinci boşluğa ilmeğimizi kaydırıyoruz. Arttırma mantığı bu şekilde. Yukarıya doğru devam edeceğiz arttırmalarımıza. Orta noktadan saydığımızda sağdan ve soldan 5'er tane boşluk kalmış olacak. O noktaya kadar arttırmaya devam edeceğiz. Trabzan sayımız son noktada 12'ye kadar artmış oluyor. Sayalım bakın, 5. nokta 1, 2, 3, 4. 5. boşluğumda arttırmalarımı bitirdim. Burada artık ipimi kopartıyorum. Şimdi yine sol ve sağa doğru, yukarı doğru kulplarımı öreceğim. Ve omuz kulplarımda, pardon, sırt kulplarımda yine 5 tane boşluk atlamış olacağım. İlk sık iğneye batırıyorum tığımı. 3 tane zincir çekiyorum. Ve sırayla her tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Toplam trabzan sayım 21 olduğunda 5. boşluğa gelmiş olacağım. Tabii sizin ölçüleriniz büyük küçüldükçe bu sayılar farklılaşacaktır. Bunları yine her seferinde dediğim gibi ölçerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Benim mankenim small medium beden olduğu için genellikle ben bu bedende çalışıyorum. 3 zincir çektim. İlk boşluğu atladım. İkinci boşluğa batıyorum ve trabzanları örmeye devam ediyorum. Son 2 trabzan kalana kadar trabzanlarımı devam ettiriyorum. Son 2 trabzanda bakın bu kısımda eksiltme yapacağım. Tığma ipimi doladım. Boşluğa battım. Bir sefer çıkarttım. Tığma ipimi doladım. İkinci boşluğa battım. Bir sefer çıkarttım. Tığdaki 3 ilmeği bir sefer ördüm. 2 ilmeğimi teke indirmiş oldum. 3 zincir çekiyorum. Takip eden boşluktan başlayıp köşe noktasına kadar eksiltme yapıyorum. İsterseniz her iki yandan eksiltme yapıp daha kolay, kısa sürede bitirebilirsiniz. Ben eksiltme kısmını kol altından yaptım. Beden kısmına daha sonrasında model öreceğim için orada bir eksiltme yapmadım. Orada düz bir hat olsun istiyorum. 3'er zincirle sıra başlarını başlıyoruz. İlmek eksiltmeyi her seferinde aynı yerden 2 ilmeği tek ilmeğe düşürerek yapıyoruz. Ve belirli bir noktadan sonra ben en son 2 ilmeğe geldikten sonra 30 sırayı 2 ilmek olarak yaptım ve buradan sırt bağlantısını yapmayı planladım. Diğer kupun yan tarafına da birebir aynısını örüyorum. Şimdi benim 5 tane 5 trabzanlı kısmım vardı. Bunların ortada kalanına sağ ve soldan 2'şer tane atladım. Ortada kalan 5 artı 5 trabzanlı kısmımda
Arada bir zincir çektiğim bölüme batıyorum. Bir zincirle ipimi sabitliyorum. 2 zincir daha çekiyorum ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıp omuz askısını örmeye başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi buradan bir zincirimi çekiyorum. 2 sefer ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta noktaya 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan örüyorum. Ve ilk trabzanın üzerindeki boşluğa da yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Yani 3+3'lük balık sırtlarını 28 tane iç içe yapıp omuz askımı tamamlayacağım ve 28.yi karşı kısma bağlayacağım. Yine burada tam askı yapmak yerine her iki taraftan da uzatıp boyun bağlaması da yapabilirsiniz. Bu yine sizin zevkinize, hayal gücünüze bağlı. Örmeye devam edelim. Şimdi toplam 28 tane balık sırtımı ördükten sonra birleştireceğim noktayı da göstereyim. İlk trabzan sırasından itibaren 11 ve 12. sıraya bağlantımı yapıyorum. Şimdi artık alt kısmı yapacağımız örneğe gelelim. 14. sıranın en baş kısmında bir sık iğne yapıyorum. Ara boşluğa bir sık iğne yapıyorum. İsterseniz direkt burada boşluklara ikişer sık iğne yapabilirsiniz. Ya da o 3 zincirlik ve trabzanlık sıra dönüşlerimiz vardı bakın. Onun başlangıç kısmına bir, orta kısmına bir, bitiş kısmına bir, orta kısmına bir sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Ya da her bir boşluğa dediğim gibi ikişer sık iğne yapabilirsiniz. Videoyu daha yaklaştırırsanız eğer battığım noktaları rahatlıkla görebilirsiniz. Bir tane orta kısma, bir tane düğüm kısmına, bir tane orta kısma, bir tane düğüm kısmına şeklinde sık iğnelerle bu yaptığımız kol bağlantısının alt kısmını komple sık iğnelerle geçeceğiz. Kup altlarını zaten daha önce sık iğne geçmiştik. Kup altına geldiğimizde komple diğer askı kısmına gelene kadar birer tane yine sık iğne ile geçeceğiz o bölümü de. Bakın son iki boşluğum. Bir sık iğne düğme, bir sık iğne boşluğa ve kupumun altına geldim. Sık iğnelerin tepe noktalarının her birine birer tane sık iğne örüyorum. Burayı komple geçtikten sonra diğer beden parçama da yine bir tane düğüm noktasına, bir tane boşluk noktasına sık iğneler örerek 14. sıraya kadar yine orayı da sık iğnelerle devam edeceğim. Bakın noktamı ben işaretledim. 14. sıram. Sık iğnelerimi tamamlıyorum. Ve yine bir zincirle modelimi çevirdim. 4 tane sık iğne örüyorum burada. Dört tane zincir çekiyorum. Ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü boşluğa batıp bir tane sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine dördüncü sık iğne boşluğuma bir tane sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Böyle 4 zincirlik yuvalar oluşturuyorum.
Sıra sonuna geldiğimde de sıra başında yaptığım gibi son 4 boşluğa 4 tane yan yana sık iğne örüyorum. Buraya kadar devam edelim. Sık iğne ile 4 zinciri bağlamıştım. Yanına 3 tane daha sık iğne örüp sayıyı 4'e tamamlıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. 4 sık iğnemin üzerine 4 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk yuvamın içerisine batıp bir tane sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. İkinci yuvama batıyorum. Sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. Tığma ipimi doladım. Takip eden yuvamın içerisine toplam 7 tane ikili trabzan örüyorum. Bu benim çiçeğimin gövdesini oluşturacak. Toplam 7 tane ikili trabzanımı ördükten sonra yine takip eden yuvaya batıyorum. Arada zincir yok. Sık iğnemi örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 2 tane yuva olacak aralarda. Tığma ipimi doluyorum. Bir sonraki yuvanın içerisine 7 tane ikili trabzan örüyorum. Bir yuvada 7 tane ikili trabzanım var. Araya 4 zincirlik 2 tane yuva yapıyorum. Ve bu sıralamayla sıra sonuna kadar gideceğim. 7. trabzanı ördükten sonra da takip eden boşluğumun içerisine direkt sık iğne ile bağlantı yapıyorum. 4 zincir çektim. Sonraki yuvaya battım, sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Sonraki yuvaya battım, sık iğne yaptım. 3. 7 trabzanlık kısmı da yapalım. Yedinci trabzanımızı da yine bir sonraki yuvanın içerisine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Görselimiz böyle oluyor. 3 zincirimi çekiyorum. 4 tane sık iğnem vardı. Bunların üstüne 4 tane de ikili trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum. Üç zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Yanına 3 tane ikili trabzan daha ekliyorum. Toplam 4 tane ikili trabzanım olmuş oluyor burada. Üç tane zincir çekiyorum. Az önce oluşturduğum 4 zincirlik ilk yuvanın içerisine batıyorum. Sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk tepe boşluğuma batıyorum. Ve bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer dolayıp biraz daha uzun durmasını istediğim için takip eden yuvaya batıp bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi 2 sefer dolayıp takip eden yuvaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden yuvaya bir tane üçlü trabzan örüyorum. Toplamda yine 7 tane benim üçlü trabzanım olacak. Alt sırada 7 ikili trabzanım vardı. Bu sırada aralarda birer zincir olacak şekilde üçlü trabzanlarım 7 tane oldu. Sonuncuyu yaptım. Bir zincir çektim. İlk yuvanın içerisine battım. Sık iğne ördüm. 4 zincirimi çekiyorum. İkinci yuvanın içerisine batıyorum. Yine burada bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci çiçek gövdeme geldim. İlk boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekip sıradaki boşluğa bir tane
üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sonraki boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. Tüm çiçek gövdelerin üzerine trabzanların arasına birer tane zincir çekerek toplamda 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3. trabzanı yaptıktan sonra da artık son sırama geldim. 4 tane zincir çekiyorum. Ortada kalan tek yuvam var. Yuvaya batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Zincirin hemen dibine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şimdi ilk üçlü trabzanımın gövdesine önden batıp dörtlü fıstık yapıyorum. Fıstık yapımını daha önce defalarca paylaşmıştım. Tığa her seferinde ip dolayıp aynı noktaya batarak en son tığdaki tüm ilmekleri bir seferde toplayıp yapılan bir teknik. 3 tane zincir çekiyorum. Tepe noktasına batıyorum. Kirpiğimi oluşturuyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Ve ikinci yine üçlü trabzanımın gövdesine bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tepe noktasına batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Takip eden trabzanın üzerine de yine her seferinde tığımı ip dolayıp trabzanın üzerine batarak dörtlü bir fıstık yapıyorum. 3. fıstığımın tepesine de yine 3 zincir çekerek bir kirpik yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. 4. fıstığımı yaptıktan sonra bura benim tam orta noktam olacak. Bunun üstündeki kirpiği biraz daha uzun olsun istediğim için 5 zincir çekiyorum. Başlangıç noktasına batıp sık iğne yapıyorum ve hemen bir zincirle yan tarafa fıstık yapmaya devam ediyorum. Yani ilk 3 fıstığımın üzerinde üçlü kirpik, 4. fıstığımın üzerinde beşli kirpik, sonraki 3 tane fıstığımın üzerinde de yine aynı şekilde üçlü kirpik var. Fıstıkları oluştururken de tığa her seferinde ipi dolayıp alttaki trabzanın üzerine önden batarak tığda oluşturduğum ilmek grubunu bir seferde çıkartarak bu fıstık yapısını oluşturmuş oluyorum. Son 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekip ortadaki yuvaya batıyorum ve yine bir zincir çekerek yandaki ilk üçlü trabzana yine dörtlü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde tüm çiçek gövdelerine son sırayı öreceğiz. Fıstıkları oluşturacağız ve modelimizi bitirmiş olacağız. Bakın böyle daha kabartılı güzel bir görüntüsü oldu. Diğer uca kadar devam edelim ve modelimizi bitirelim. Modelin bitmiş halinin görüntüsü de böyle duruyor. Umarım beğenir ve benimle birlikte uygularsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.